son zamanlarda en çok popüler olan vitaminlerden bir tanesi olan magnezyumdan bahsedeceğim. Magnezyum vücudumuzda 300'den fazla enzimatik reaksiyona katılan bir mineral olduğu için vücuttaki hemen hemen bütün sistemlerde görevli. Normalde biz bu zamana kadar eczanede ilaç olan formda magnezyumun sadece oksit formunu vermekteydik. Hala da o şekilde devam ediyoruz. Fakat yeni son dönemlerde yapılan çalışmalarda magnezyumun bir sürü formu çıktı. Şimdi bunların çeşitlerine bakacak olursak çok uzun zamandır olan çeşitlerinden bir tanesi magnezyum sitrat. Magnezyum sitrat formu kaslara daha iyi geçebilen bir form. Bu sebepten dolayı kaslardaki ağrılarda, spazmlarda genel olarak tercih ettiğimiz formların başında magnezyum sitrat geliyor. Onun dışında hamilelerde, spor yapanlarda ya da bu adet öncesi ağrı çeken kişilerde magnezyumun sitrat formunun kullanılması doğru olacaktır. Onun dışında magnezyumun glisinat formu var. Magnezyumun glisinat formu kan-beyin bariyerini daha iyi geçebilen formlardan bir tanesi. Daha çok böyle uyku bozuklukları, depresyon, stres gibi durumlarda yararlanımı yüksek olduğu için ve glisinin sakinleştirici bir etkisi olduğu için böyle durumlarda tercih ettiğimiz formlardan bir tanesi. Magnezyumun malat diye bir formu var. Bu da enerji metabolizmasına katıldığı için daha çok kas ağrıları, baş ağrıları gibi durumlarda tercih ettiğimiz formu da magnezyum malat. Onun dışında magnezyum taurat diye bir formu var. Bu da genelde kalp damar desteğiyle ilgili bir form. Bir diğer formu magnezyum L-treonat. Bu da daha çok bellek, odaklanma ve böyle bazı bilişsel hastalıklarda, Alzheimer, demans gibi hastalıklarda tercih ettiğimiz bir form. Bunların dışında magnezyumun sülfat formu var, işte klorür formu var, birçok formu var. Bunlar çok fazla tercih edilmiyor. Peki böyle bir durumda hangi magnezyumu tercih etmemiz gerekir? Ben bunların hiçbirini aklımda tutamam diye düşünüyorsanız da bunların kompleks olanları var. Yani hepsini içeren formları var. İlla şu olması lazım, bu gerekli falan diye bir olaya girmeden bunların kompleks olanını tercih edebiliriz. Şimdi hangi durumlarda magnezyum kullanmayı düşünmemiz gerekiyor? Geçmeyen kas ağrılarımız, kas spazmlarımız veya diş sıkması gibi durumlarımız söz konusu ise magnezyumu kullanmak gerektiğini düşünebiliriz. Şimdi hangi besinlerle biz magnezyumu alıyoruz? Mesela daha çok ay çekirdeği, kabak çekirdeği gibi besinlerde var. İşte fesleğen dereotu gibi yeşil yapraklılarda var. Mesela en fazla aldığımız kaynaklardan bir tanesi kakao. Biz bunları zaten dışarıdan alabiliyoruz. Fakat problem şu ki artık besinlerde yediğimiz gıdaların neredeyse tamamında eskisi kadar vitamin ve mineraller yok. Veya biz buna çok dikkat etmiyoruz. Tabii ki sağlıklı bir bireyde beslenmesine dikkat eden, hayatına kendisine önem veren kişilerde illaki magnezyum desteği kullanmalıyız diye bir durum bence söz konusu değil. Fakat yeterli derecede beslenmiyorsak, buna dikkat edemiyorsak ya da gerçekten bunlara ulaşmakta güçlük çekiyorsak magnezyum desteğini düşünmemiz gerekir. Magnezyumun piyasada birçok formu bulunuyor. İlaç olan formları bahsetmiştik zaten oksit formda. Bunların biyoyararlanımı çok az. Yani %5'i 10'u geçmiyor. O yüzden diğer formlardan birisini tercih edeceksek zaten hemen hemen hepsinin dozları aynı. 200-300 mg arasında dozları var sağlıklı bir yetişkin için. Bu dozlarda günlük bir tane kullanmamız yeterli oluyor. Bu arada mesela magnezyumu sporcuların kullanması gerekiyor. Düzenli olarak magnezyum kullanımında da herhangi bir fazlalık veya bir magnezyumun çok olmasından dolayı bir belirti gösteren kişi ben görmedim. Ama dediğim gibi herhangi bir problemimiz yoksa ille de biz magnezyum kullanmalıyız diye bir şey de ben düşünmüyorum. Bu arada magnezyum preparatlarının birçoğunun içerisinde gördüğümüz bir de B6 vitamini var. Bu B6 vitamininin ne olduğunu da bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım. Bu arada magnezyumun şat olarak içilen formları var, ağza dökülen formları var, suda eriyenler var, tabletler var. Yine gummy şeklinde olan
var. Yani piyasada birçok formu bulunuyor. Ben hangisini tercih ediyorum derseniz ben tabii ki ağza döküleni tercih ediyorum. Çünkü magnezyum tabletleri biraz büyük olduğu için ben içemiyorum. Bir de ağızdan emilmesi mideye geçmeden yararlanımının yüksek olması anlamına geliyor. Magnezyum hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.